İran bir süredir artan bir şekilde su, doğalgaz ve elektrikle eş zamanlı kriz yaşıyor. Yazın rekor sıcaklık ve elektrik kesintileri, kışın konut ısınmasına gaz baskısı, büyük şehirlerde ise suyun paylaştırmalı dağıtımı söz konusu. Bu sırf arz meselesi değil elbette. Değişen iklim koşullarının yanı sıra yılların biriken verimsizlikleri, yatırım açığı ve zayıf koordinasyonun bunda büyük etkisi var. Ve açık söyleyeyim, bu hikayede Türkiye için de onlarca ders bulunuyor. Bugün 10 soruda bu krizin detaylarına bakacağız biraz. Ama öncesinde bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. GZT 10'un başlıyor. Öncelikle İran'da ciddi oranda bir şehirleşme söz konusu. İstatistikler 2016'dan beri açıklanmıyor ancak 2016 yılında şehirli nüfus oranı %74 civarındaydı. Yani 10 yıl öncesi her 100 kişiden 74'ü İran'da şehirlerde yaşıyordu. Kırsal muazzam bir şekilde boşalmış durumda. Bu da beraberinde şehirlerin altyapılarına büyük bir yük getiriyor. Sosyal hayattan ekonomiye kadar onlarca şey olumsuz etkileniyor. Özellikle Tahran bu yükü ciddi anlamda taşıyamaz halde. Yaz aylarında şehir şebekeleri pik yükü taşıyamıyor. Birkaç yıldır özellikle gündüz diliminde mahalle bazlı elektrik kesintileri rutin hale gelmiş durumda. Klima yükü arttıkça şebeke korumaya giriyor ve anlık yük artışıyla ek kesintiler tetikleniyor. Hidroelektrik üretim kuraklık nedeniyle düşmüş durumda. Doğalgaz kısıtlı olan saatlerde santraller full oil'e dönüyor. Bu da büyük şehirlerde hava kirliliğini arttırdığı gibi insan sağlığını da olumsuz etkiliyor. Kışın tablo tersine dönüyor. Konut ısınması gazı emiyor, sanayi ve santrallere kalan pay daralıyor. Hükümet pik günlerde idari tatil ve mesai kaydırması uygulamasına başladı. Organize sanayi bölgelerinde planlı elektrik ve gaz kısıntısı ile konut arzı korunuyor. Bazı illerde saatlik gaz basıncı düşüşleri görülüyor. Geçen kış bu sebeple okullar tatil edildi. Su tarafında da metropollere paylaştırmalı dağıtım ve düşük basınç gündemde. Barajlardaki oranlar kritik eşiklere yakın. Ülkede on binlerce kaçak ve kontrolsüz kuyu sebebiyle yeraltı suları da çekilmiş durumda. Merkezi platosu denilen ve İran'ın orta kısmında bulunan bölgede irili ufaklı on binlerce obruk oluşmuş durumda. Üstelik bütün bunlar bu yılın konusu değil. İran'da 15 senedir bu konuda kamu spotları yayınlanıyordu. Ancak önlemler alınamadı. Ben size durumu şöyle özetleyeyim. Buzdolabınızda elektrik olmadığından 2 gün yemek tutamadığınızı düşünün. Garaj kapıları açılmadığından araçlarınızın içeride kaldığını düşünün. Hatta o kadar ki geçtiğimiz ay İran Devlet Televizyonu'nda insanların asansörde mahsur kalıp öldüklerinden bahsetmişlerdi. Krizin boyutu gerçekten çok büyük. Elbette iklim değişikliği barajları ve nehirleri kurutuyor. Yağışlar azalıyor. Kurak dönemler daha uzun sürüyor. Ancak tüm bunların yanı sıra İran'da özellikle enerji konusunda ciddi bir yönetişim sorunu var. Özellikle rant amacıyla ülkenin birçok yerinde hesapsız bir şekilde olup olmadık birçok yere yapılan barajlar, yatağı değiştirilen ırmaklar, çöl ortasına yapılan ağır sanayi yatırımları ve başka birçok konu bugünkü krizin sebeplerinden. Aynı şekilde yönetimin yıllardır yapmadığı yatırımlar da sorunu derinleştiriyor. Enerji fiyatları yapay biçimde ucuz tutulduğu için ne hanelerde ne de sanayide tasarruf alışkanlığı gelişmiş durumda. İnsanlar verimsiz cihazlarla yalıtımsız binalarda yaşamaya devam geldi ve şebekede bu yükü taşımak üzere yenilenmedi. Sonuç basit. Yazın klimalar sistemi kilitliyor, kışın ısınma talebi sanayiye gaz bırakmıyor. Su tarafında tablo daha da çarpıcı. Az önce de bahsettiğim gibi yeraltı suları onlarca yıldır kontrolsüz biçimde çekildi. On binlerce kaçak kuyu havzaların dengesini bozdu. Merkezi platoda binlerce obruk açıldı. Bazı iller arası su transferleri yerel gerilime yol açtı. Çiftçiler protestoya çıktı. Yani mesele sadece doğanın kuruması değil. Yanlış ürün tercihleri, plansız kentleşme ve kötü yönetişim krizi büyüttü. Özetle iklim baskısı var ama esas sorun uzun yıllar ertelenmiş reformlar ve kötü planlama. İran bugün elektrik, gaz ve suyu aynı anda kaybediyorsa bu biraz da kendi tercih ettiği politikaların faturası. Kriz ülkenin her yerinde yayılmış durumda ama yükün ağırlığı belli bölgelerde daha sert hissediliyor. Başkent Tahran 15 milyon aşan nüfusuyla ilk sırada. Barajlar kritik seviyelere indiği için yaz aylarında paylaştırmalı su dağıtımı konuşuluyor. Elektrik şebekesi neredeyse her gün kesinti takvimine giriyor. İsfahan çevresi Zayende Nehri'nin kurumasıyla hem tarımsal hem kentsel açıdan zor durumda. Çiftçilerin protestoları da buradan yükseliyor. Huzistan'da tablo daha farklı. İran'ın enerji kalbi sayılan bu vilayet hem petrol gaz santralleri hem de şeker kamışı tarımıyla suya bağımlı halde. Kuraklık ve şebeke sorunları burada hem fabrikaları hem halkı vuruyor. Sistan Belucistan'da ise mesele artık sadece kesinti değil. Yeraltı sularının çekilmesiyle obruklar oluşuyor. Bazı köyler tamamen boşalıyor. Toplumsal kesimlere bakıldığında büyük şehirlerde yaşayan orta sınıf günlük kesintilerle uğraşırken kırsalda çiftçiler ürününü sulayamadığı için geçim kaynağını kaybediyor. Sanayide çalışan işçiler kısıntılar nedeniyle vardiya kaybına uğruyor. Küçük esnaf ise elektrik gittiğinde ürününü, müşterisini kaybediyor. Yani bu kriz hem şehirliyi, hem köylüyü, hem işçiyi, hem işvereni aynı anda sıkıştırıyor.
İran dünyanın en büyük doğal gaz rezervlerinden birine sahip ama kış geldiğinde gaz bulamıyor. Bunun nedeni çok net. Yıllarca sübvansiyonlarla ucuza satılan enerji yüzünden tüketim patladı. Evlerde yalıtımsız binalar, eski kombiler, verimsiz cihazlar yüzünden gaz boşa akıyor. Kimse de tasarrufa yönelmedi. Üretim tarafında ise yatırımlar yetersiz kaldı. Güney Pars sahaları yaşlanıyor, yeni sahalar devreye girmiyor. Yeraltı depolama kapasitesi çok sınırlı. Yazın fazla gazı depolayıp kışa aktaramıyorlar. Bu yüzden havalar aniden soğuduğunda şebeke basıncı düşüyor. Sonuç olarak hükümet çareyi idari tatilde, uzaktan çalışmada, sanayiye kısıntıda buluyor. Geçtiğimiz kış birçok şehirde okullar kapatıldı, fabrikalar gazsız kaldı. İnsanlar soğukta battaniye altında oturdu. Büyük şehirlerde santraller fuel oil yakmak zorunda kaldığı için hava kirliliği daha da arttı. İran'ın kış açmazı artık her yıl tekrar eden bir döngüye dönüşmüş durumda. İran'da elektrik sistemi her yaz aynı hikayeyi yaşıyor. Sıcaklık 40 derecenin üstüne çıktığında milyonlarca klima aynı anda devreye giriyor ve şebeke bunu taşıyamıyor. Hidroelektrik santraller kuraklık yüzünden düşük kapasiteyle çalışıyor. Gaz santralleri de yakıt bulmakta zorlanıyor. Yedek marj neredeyse yok. Bu yüzden gündüz saatlerinde planlı kesintiler günlük hayatın bir parçasına dönüştü. Bu kesintiler sadece ışıkların sönmesi değil. Asansörde insanlar mahsur kalıyor. Trafik ışıkları söndüğünde şehir içi ulaşım felç oluyor. Küçük esnaf soğuk zinciri koruyamadığı için ürünler çöpe atılıyor. İnternet ve mobil şebekeler düştüğünde dijital hizmetler aksıyor. Uzaktan çalışanlar iş yapamaz hale geliyor. Sanayi tarafında fabrikalar ya vardiyaları geceye kaydırıyor ya da kapasiteyi kısıyor. Kısacası elektrik açığı İran'da artık teknik bir mühendislik sorunu değil. Günlük hayatın, ekonominin ve sağlığın tam ortasında duran bir kriz. Her yaz 10-15 bin megawattlık boşluk yaşanır ve bu boşluk kesinti olarak halka dönüyor. Enerji ve su krizinin faturası doğrudan üretime çıkıyor. Çelikten petrokimyaya kadar enerji yoğun sektörler kapasite kaybediyor. Makineler çalışmadığında ihracat hedefleri ıskalanıyor. Küçük işletmeler, özellikle de gıda zincirinde olanlar kesintiler yüzünden ürünlerini soğukta tutamıyor, fire veriyor. Dijital hizmetler düştüğünde ödeme sistemleri ve e-ticaret aksamaları yaşanıyor. Sanayiye uygulanan kısıntı istihdamı da vuruyor. Vardiyalar iptal ediliyor, işçiler geçici izinlere çıkarılıyor. Maliyet artışları perakendeye yansıyor, fiyatlar yükseliyor. Yakıt ikamesi için kullanılan fuel oil ve LPG hem pahalı hem de kirletici. Sonuçta enerji krizi enflasyonu besliyor, büyümeyi sınırlıyor ve yatırım iştahını azaltıyor. İran ekonomisi zaten yaptırımlar altında zorlanıyordu. Bu üçlü kriz tabloyu daha da ağırlaştırıyor. İranlıların gündelik hayatında artık kesinti takvimi diye bir gerçek var. İnsanlar elektriklerin ne zaman gideceğine göre işini, alışverişini hatta yemek yapma saatini ayarlıyor. Kışın gaz basıncı düştüğünde evler soğuyor, okullar tatil ediliyor. Yazın suyun paylaştırılmasıyla bazı mahallelere günde birkaç saat su veriliyor. Sağlık ve güvenlik boyutu da ağır. Asansörlerde mahsur kalma vakaları, trafik ışıkları sönünce yaşanan kazalar, kirli yakıt kullanımının yol açtığı hava kirliliği ciddi birer risk. Su kesintileri hijyen sorunları yaratıyor. Özellikle yaşlılar ve kronik hastalar bundan daha çok etkileniyor. Sosyal tepki de artıyor. Çiftçiler su transferlerine karşı protestolar düzenliyor. Şehirlerde elektrik kesintileri yüzünden küçük çaplı gösteriler yapılıyor. İnsanların devlete olan güveni zedeleniyor. Çünkü sorun sadece iklim değil, yılların kötü planlaması olarak görülüyor. Kısacası kriz teknik olmaktan çıkıp doğrudan toplumsal bir meseleye dönüşmüş durumda. Hükümetin yaklaşımı günü kurtarmaya dönük idari önlemler. Gaz aylarında mahalle bazlı elektrik kesintileri ve mesai kaydırmalarıyla şebeke yükünü hafifletiyorlar. Az önce de bahsettiğim tedbirlere bakıldığında hükümetin yaklaşımının genel olarak günü kurtarmaya dönük olduğu görülüyor. Örneğin önceki söylediğim çözümlerin yanı sıra su konusunda tankerlerle takviye gibi geçici çözümler kovalanıyor. Fiyat sinyali ise çok zayıf. Enerji hala sübvansiyonlu olduğu için tüketici davranışları değişmiyor. Bu yüzden hükümetin tasarruf edin kampanyaları ciddi bir sonuç vermiyor. Kısacası devletin attığı adımlar kısa vadede krizi yönetiyor ama kalıcı bir çözüm üretmiyor. Yatırımlar yapılmadığı sürece her yaz ve her kış aynı senaryonun tekrarlanması kaçınılmaz görünüyor. İran'ın içinde bulunduğu tabloyu sadece günlük kesintilerle yönetmek mümkün değil. Çözümün omurgası belli. Verimlilik, depolama ve yeni kapasite yatırımları. Su tarafında damla sulamaya geçiş, yanlış ürün deseninin değiştirilmesi, arıtılmış atık suyun yeniden kullanımı ve kıyı bölgelerinde deniz suyu arıtma projeleri konuşuluyor. Gazda yeraltı depolama kapasitesinin büyütülmesi, binaların yalıtılması, eski kazan ve kombilerin yenilenmesi, akıllı sayaçlarla tüketimin şeffaflaştırılması şart. Elektrikte ise hem yeni santral yatırımları hem de yeni güneş ve rüzgar projeleri gerekiyor. Ama bu adımların önünde ciddi engeller var. Birincisi sermaye. İran bütçesi yaptırımlar nedeniyle zaten zorlanıyor. İkincisi teknoloji. Özellikle enerji verimliliği ve depolama alanında dışa bağımlılık yüksek. Üçüncüsü de siyasi koordinasyon. Kurumlar arasında rekabet projenin önünü tıkıyor. Kısa vadede en hızlı sonuç verimlilik ve kaçak kayıp azaltımından gelir. Orta vadede depolama ve yeni santrallerin devreye alınması gerekir. Uzun vadede ise su yönetimi ve enerji çeşitlendirmesi olmadan kalıcı denge kurulamaz. Kısacası çözüm biliniyor ama uygulanabilirliği soru işareti. İran eğer fiyatları gerçekçi hale getirme ve reform adımlarını erteleme alışkanlığını sürdürürse bu kriz bir kalıcı acil duruma dönüşecek.
İran'daki enerji ve su darboğazı artık sadece iç mesele değil, dış ilişkileri de doğrudan etkiliyor. Irak'a yapılan elektrik ve gaz ihracatı çoğu zaman kısıtlanıyor. Bu da hem siyasi baskı yaratıyor hem de İran'ın gelirini düşürüyor. Türkmenistan ve Azerbaycan üzerinden yapılan swap anlaşmaları kriz anında yetmiyor. Komşularla gerilim artıyor. Su tarafında ise Afganistan'la Helmand Nehri, Azerbaycan'la Aras Havzası'nın paylaşımı kuraklık derinleştikçe daha da hassas başlıklar haline geliyor. Bu tablo İran'ın bölgedeki manevra alanını daraltıyor. Enerji krizini yönetemeyen bir İran hem ekonomik gücünü kaybediyor hem de komşularına karşı zayıf düşüyor. İçeride protestolar, dışarıda ihracat kısıtları, iki yönlü baskı. Üstelik kesintilerden kaçan iç göç hareketleri ve sınır bölgelerindeki istikrarsızlık güvenlik riskini arttırıyor. Kısacası su, gaz ve elektrik krizi yalnızca İranlıların gündelik hayatını değil, İran'ın dış politikasını, bölgesel ilişkilerini ve güvenliğini de yeniden şekillendiriyor. İran'da su, gaz ve elektrik alanında yaşanan bu eş zamanlı kriz artık sadece bir teknik arıza değil. İnsanların gündelik yaşamını, ekonomiyi, toplumsal huzuru ve ülkenin dış politikasını aynı anda belirleyen büyük bir sınav. Çözüm belli. Verimlilik, depolama ve yatırım. Ama bunlar ertelendiği sürece İran her yaz ve her kış aynı tabloyla yüzleşmeye devam edecek. Bu videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Elektrikte ise hem yeni santral yatırımları hem de yeni güneş ve rüzgar projeleri gerekiyor. Ama bu adımların önünde ciddi engeller var. Birincisi sermaye. İran bütçesi yaptırımlar nedeniyle zaten zorlanıyor. İkincisi teknoloji. Özellikle enerji verimliliği ve depolama alanında dışa bağımlılık yüksek.